Büyükler sayılardan çok hoşlanırlar. Onlara yeni bir arkadaşımızdan söz ettiğimizde asıl önemli olan şeyleri sormazlar. Sesi nasıl, hangi oyunları sever, kelebek toplar mı? Bunun yerine sorarlar. Kaç yaşında, kaç kardeşi var, kaç kilo? Ancak o zaman tanıdıklarını sanırlar. Büyükler gerçekten çok garipler. Bu satırlar yalnızca bir çocuğun yetişkinlere sitemi değil, aslında büyüdükçe kaybettiğimiz duygusal derinliğin psikolojik bir özeti gibi. Küçük Prens bir çocuğun hikayesi değil, bir yetişkinin içindeki çocuğu yeniden bulma çabası diyebiliriz. Yazar bu eserde insanın ruhsal gelişim sürecini sembollerle anlatır. Küçük Prens insanın öz benliğini temsil eder. Saf, meraklı, sevgiye açık ama kırılgan yanımızı. Büyüdükçe bu benlik toplumun böyle olmalısın dediği rollerin altında kaybolur. Küçük Prens'in yaptığı yolculuk işte bu kaybolmuş benliğe dönüş yolculuğunu anlatır. Her gezegen insanın farklı psikolojik savunma mekanizmalarını temsil eder. Karakterler ve anlamları şöyle. Kral kontrol ve iktidar ihtiyacının sembolü. Herkese hükmetmek ister ama kimse yoktur. Bu kaygı kökenli bir savunmayı bize gösterir. Güveni kontrolle karıştıran, belirsizlikle baş edemeyen bir kişilik yapısı. Kibirli adam narsistik yönümüzü anlatır. Kendini değerli hissedebilmek için sürekli onay arar. Çocuklukta koşullu sevgi gören bireylerde sık görülen bir durumu ifade eder. Değerliyim çünkü beğeniliyorum. Sarhoş, suçluluk ve utançtan kaçmanın ifadesi. Duygusal acıya doğrudan bakamayan kişi uyuşarak bastırır. Bu travma sonrası kaçınma davranışını sembolik yönüne aktarır. Tüccar modern dünyanın başarıyla kendini kanıtlama çabasını gösterir. Hep daha fazlasını ister ama hiçbir şeyden keyif almaz. Günümüzün performans odaklı benlik yapısına çok benzer. Meşguldür ama boş hisseder. Fenerci aşırı sorumluluk hissiyle kendi sınırlarını kaybetmiş kişi. Hep başkaları için yaşar. Bu iyi çocuk sendromunun yetişkinlikteki halini sembolize eder. Coğrafyacı ise duygudan kaçarak zihne sığınan yönümüz. Bilir ama hissetmez. Bilgiyi bir zırh gibi kullanır. Küçük Prens bu gezegenlerin hepsini gezer ama hiçbirinde kalmaz. Çünkü hepsi insanın bir parçasıdır ama bütünü değildir. Bu yolculuk ego savunmalarının ötesine geçip öz benlikle yeniden buluşma yolculuğunu başlatır. Gül kitabın en güçlü psikolojik sembolünü oluşturur. Sevgi, aidiyet ve bağlanmayı temsil eder. Küçük Prens gülünü sever ama aynı zamanda ondan kaçar. Bu kaygılı kaçınma bağlanma dinamiğidir. Sevgi ister ama sevilmenin getirdiği sorumluluktan korkar. Bu durum erken çocuklukta yaşanan duygusal güvensizliklerin yetişkin ilişkilerine taşınmış halini ifade eder. Tilki bağ kurmanın doğasını öğretir. Evcilleştirirsen sorumlu olursun. Bu bağlanmanın psikolojik özünü oluşturur. Gerçek yakınlık yalnızca görünmeyi ve kırılgan olmayı kabul edebildiğimizde mümkün olur. Tilki ile yaşadığı bu karşılaşma Küçük Prens'in dönüşüm noktası olur. Artık sevgine sahip olmak değil, anlamak ve tanımak olduğunu fark eder. Bu farkındalık duygusal olgunlaşmanın başlangıcını oluşturur. Hikayenin sonunda Küçük Prens kendi gezegenine dönmek ister. Bu Jung'un bireyselleşme kavramına karşılık gelir. Kişi dış dünyayı deneyimledikten sonra kendi öz merkezine, içsel evine döner. Psikolojik olarak bu süreç bir terapi yolculuğuna benzer. Kişi başta kendini kaybetmiştir, sonunda duygularıyla yeniden temas kurar. Yetişkinlerin dünyası ise duygusal körlüğün sembolü. Duygular yerine mantık, anlam yerine verimlilik ön planda. Modern psikolojide buna duygusal yoksunluk şeması denir. Kişi doludur ama tatminsizdir. Meşguldür ama bağ kuramaz. Küçük Prens bu dünyanın ortasında bize bir şey hatırlatır. İyi görebilmek için kalple bakmak gerekir. Bu duygusal zekanın özünü ifade eder. Çünkü kalple görmek insanın yalnız aklıyla değil, duygularıyla da temas kurabilmesidir. Küçük Prens'in yolculuğu sonunda dönüştüğü yer çocukluk değil, farkındalıklı yetişkinliktir. Büyümek çocuğu susturmak değil, onu anlamaktır.
Ve belki de en sağlıklı olgunluk hali budur. İçimizdeki çocuğu yeniden dinleyebilmek. Kalple bakabildiğimizde her şey yeniden anlam kazanır. Ve belki de hepimiz bir zamanlar olduğumuz o çocuğu yeniden bulmaya çalışan küçük prenslerizdir. Kim bilir? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.